Merhaba Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar. 2025 burç yorumlarıyla karşınızdayım. Dolu dolu bomba gibi bir yıl sizi bekliyor diyebilirim. Aslında hepimize çok büyük şanslar getirecek ama büyük değişimlerle getirecek bunu. Nasıl bir değişim? Tabii ki haritalarımızdan daha belli olacak. Şimdi özetleyecek olursak, genelleyecek olursak Plüto Kova burcuna geçti. Kova nedir? Evrenseldir. Gücü elinde tutan Plüto'dur. Demek ki birileriyle işbirliği yapmak zorunda kalacağız. Yani bu evlilik ve ortaklıklarımızda güçlü birine denk gelmek şeklinde düşünebiliriz. Eşimiz belki güçleniyor, belki gerçekten uzun zamandır hedeflediği bir şeyi başarıyor diyebiliriz. Ama sorunlu ve problemli giden bir evliliğimiz varsa bu süreçte boşanmak zorunda kalabiliriz. Yani keskin ve net olarak söyleyebilirim ki eğer 0 derece, 1 derece, 2 derece ve 3 derecelerde eğer gezegenimiz varsa veya yükselenlerimiz bu derecelere denk geliyorsa köklü bir boşanma, yani geri dönüşü olmayacak bir boşanma ya da güç birliğine girme şeklinde düşünebiliriz. Problemli giden bir evliliğimiz yoksa, normal şekilde seyrimine devam ediyorsak o zaman eşimizin bu dönemde hele hele bu zamana kadar destek verdiysek ona, maddi manevi onun arkasında durduysak, artık o bir kral, siz bir kraliçesiniz. O bir kraliçe, siz bir kralsınız diyebilirim. Yani güç birliğine adapte olan, çünkü kova evrenseldir. Yani ben demek yerine biz dediğiniz sürece bundan sonrasında kazanacaksınız. Biz dediğiniz sürece gücünüze güç katacaksınız. Birilerinin arkanızda durduğunu hissedeceksiniz. Birilerinin sizi desteklediğini fark edeceksiniz. Ama çatışırsanız ne olur? Çatışırsanız tabii ki bir kopma, hatta açık düşman haline gelecek kişilere denk gelmektir bu. Aman diyeyim, dikkat. Şimdi gelelim, bunun dışında Satürn ve Neptün burç değiştirecek. Balık burcunda ilerliyordu malum 2024'te. Şimdi artık Koç'a geçecek, 9. evinize geçecek. Şimdi gitmeden size ödül vermek isteyecek burası. Nasıl bir ödül? Tabii ki yatırım yaptık, eşimizin işi için elimizi taşın altına koyduk. Belki de oldukça riskli borçların altına imza attık. Artık bundan sonrasında net olarak söyleyebilirim ki bunların ödüllerini toplayacaksınız. Eğer destek vermediysek eşimize, eğer ki onu arkasında durmadıysak, onunla beraber yol almadıysak o zaman eşimiz ya da ortağımızdan ayrılmak, hatta bizi beş parasız bırakması gibi bazı deneyimler ve sıfırdan başlamak zorunda kaldığımız deneyimlerle baş başa bırakacak arkadaşlar. Biliyorum, belki Aslan burcu olarak bana kızıyor olabilirsiniz ama şunun farkına varmanızı istiyorum. Karşınızda gücü eline almış biri var ve sizi gerçekten benliğinizle, kişiliğinizle zorluyor arkadaşlar. Yani buraya dayanabilen, hatta işbirliğinde olan çok kazanırken işbirliğine gönüllü olmadığımızda yakıp yıkan bir enerjiye dönüşecek. Yani gel anlaşalım dediğinizde çok iyiyken anlaşamıyorsak çok büyük bir rakibimiz var, çok büyük bir düşmanımız var şeklinde düşünebilirsiniz. Yani beş parasız bırakmak, tabii ki Neptün de orada. Yani eğer kendimizi gerçekten iyi bir duruma getiremez ve işbirliğine de gönüllü olmazsak arkasına dönüp bakmadan gitme ihtimali var. Bunu göz ardı etmeyin lütfen. Açık konuşuyorum, net konuşuyorum çünkü siz netlikten hoşlanırsınız. Yani siz bir ateş burcusunuz. Aslanlar yüreklidir, cesaretlidir. Cesaret edin, işbirliğinde olmayı ve birazcık böyle desteklemeyi de bilmelisiniz. Eğer egonuzla ve egonuza hizmet ederseniz bu sene biraz çöküş yılı. Ama burada belki de öğrenmeniz gereken deneyim ve tecrübe, kendi varlığınızı, belki de kendi gücünüzü test ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Uranüs de yine burç değiştiriyor olacak arkadaşlar. Uranüs de malum sizin 10. evinizdeydi, kariyer alanınızdaydı. Uzun zamandır kariyerinizde gerçekten büyük yükselişlere sebebiyet verdi. Eğer altını sağlam ve destekli doldurmadıysak burada artık bir iş değiştirme fırsatı
karşımıza çıkacak diyebilirim. Eğer ki temellerini sağlam kurduysak bu işletmemizin ya da işimizin, o zaman burada yüksek bir başarı gelecek. Hatta böyle eee, ödüllerini alıyoruz da diyebilirim. Yani bir müşteri diğer müşteriyi getirecek, memnun olacak, müşteri portföyümüz artacak, belki taleplere ve isteklere yetişemeyeceğiz. Oldukça yoğun bir zaman dilimi geçireceğiz. Jüpiter ve Uranüs İkizler Burcu'nda yılın ilk 6 ayı Jüpiter, ikinci 6 ayı Uranüs ciddi anlamda destek veriyor olacak bize. Parlamamıza izin verecek diyebiliriz kısacası. Satürn'e ve Neptün'e geri dönecek olursak arkadaşlar, bu iki burç aslında 9. evimize geçecek. Yani artık işimizi yurt dışı alanlarına taşıyabiliriz. Talepler, arz ve talep çok fazla olduğu için e-ticarete çevireceğiz. Belki işletmemizi e-ticaret üzerinden devam edeceğiz. İthalat ve ihracatlarımızı kuvvetlendireceğiz. Bolca seyahat edeceğimiz bir zaman dilimi olabilir. Üniversite çağında isek eğitimimizi belki yurt dışına taşımak isteyeceğiz. Yurt dışında kalıcı ve köklü yerleşmek istiyor olabiliriz. Orada işimize devam etmek istiyor olabiliriz. Bu konularda da oldukça yoğun bir fırsat gelecek karşımıza diyebilirim. Belki de evlenip yurt dışına taşınmak da yine söz konusu olabilir. Ya da yaptığımız işi sosyal medya üzerinden devam etmek, yani sosyal medya üzerinden müthiş bir potansiyel yakalamak gibi vurgular da bize getiriyor olacak arkadaşlar. Yani kısacası yurt dışı bağlantılı işler, yurt dışına taşınmak, yurt dışından evlenmek, bu konularda bizi destekleyecek kişileri yakalamamıza daha çok vesile olacak. Belki de bunları yaparken bir güç birliğine ihtiyacımız var. Yani evlenip nikahlanıp ne bileyim bir Amerika'ya yerleşmek gibi bir hayalimizi gerçekleştireceğiz diyebilirim. Herkesin bir Amerika hayali var ya, oradan yola çıkarak Amerika diyorum ama tabii ki bambaşka bir yerde olabilir. Sizin hedefleriniz ve hayalleriniz doğrultusunda gerçekleşecek. Tabii ki eğer ayrılık aşamasındaysak iş konularında yine büyük fırsatlar var. Belki de boşanıp bambaşka bir yurt dışı işbirliği içerisine girebiliriz. Belki işimiz için herkesi arkada bırakmak zorunda kalabiliriz. Böyle bir ihtimal de var arkadaşlar. Bunu da unutmayın lütfen. Tabii ki bu kadar kadersel fırsatları bir arada görüyoruz dedik ya. Yani kader bizim hayatımıza bazı zorluklar ve mücadeleler getirirken bir yandan da bizi desteklemek için birilerini gönderiyor. Yaptığımız işlerde belki o sektörün en iyi pazarını yakalayacağız. Öyle bir bağlantı kuracağız ki açılmaz dediğimiz kapılar açılacak gibi. Yani o güç gerçekten büyük bir güç. İşbirliğine gönüllü olmak bu kadar önemli sizin için aslında. Diğer taraftan Güney Ay düğümünü düşünecek olursak, Güney Ay düğümü ikinci evinizde gelecek. Yani kendi kazançlarımızda düşüşler olmasına rağmen yatırımlarımız, belki primlerimiz, belki hani prim usulü çalıştığımız bir yerse o zaman daha da yükselecek. Beklediğimiz bir miras, beklediğimiz bir yatırımın değerlenmesi söz konusu olacak. Belki günlük kazançlarımızda düşüşler olsa da ortak kazançlarımızda yatırımlarımızda büyük yükselişler olacak. Yani gelir giderimizi dengelemiyor gibi düşünsek de yılın genel temasına totale baktığımızda çok işler başarmışız. Almışız sürekli bütün kazançlarımızı yatırıma tekrar koymuşuz. Gelen tekrar başka bir yatırım için değerlenmiş gibi. Realde cebimizde para yok ama onu söyleyeyim. Sürekli olarak kazandığımızda yatırmak zorunda bırakan bir yapı taşı içerisindeyiz. Yani bu dönemde cesaret her şey diyebilirim sizin için. Özellikle en çok fırsatı da e-ticaret, yurt dışı bağlantılı işlerden yaşayacaksınız. Tavsiye yöntemiyle de işinizi büyüteceksiniz. Girdiğiniz gruplarda
belki bir konuşmacı olacaksınız, belki bir söyleşi yapacaksınız. Buradan belki de bir parlama fırsatı, meşhur olma fırsatı, şirketinizi büyütmek için de yine önemli adımlar atma ihtimalinizi de gösteriyor. Yani güç birliğine evet demelisiniz. O Plüto'yu eğer ki kızdırırsanız bu sefer tam tersi bir etki yaratıyor. Hiç söylemek istemiyorum size bunu ama yani bir aslan gibi bir burcu biraz sarsalayacak, kendine gel diyecek, sadece sen değilsin diyecek. Yani bu kadar güzellik varken neden sarsılıyoruz ama sarsacak işte o Plüto biraz sarsmaya geliyor bize diyebilirim. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. 2025 sizin için mutluluk, başarı ödüllerini bol bol veren bir yılda olsun inşallah. Basit ve kolaylıkla gelsin diyerek de dileklerimi tamamlamak istiyorum. Umarım müthiş bir yıl geçirirsiniz. Hoşça kalın.